Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, Ay ve Stellium Koçlarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Koç burcu? Son kez kartlarımı karıştırdım ve devam ediyorum arkadaşlar. Kartları açalım ve bu şekilde bence detaylı bir yorum yapalım derken Dünya kartı, Kılıç ikilisi, Değnek dörtlüsü, Para altılısı. Şimdi sevgili Koç burcu, geçtiğimiz beşli vade öncesinde daha çok 5 gün olarak aldım ve Ekim ayının 5'i civarı da arkadaşlar sanki burada kariyerle ilgili bir adım atmışsın. Yani bir girişimde bulunmuşsun veya bunu düşünmüşsün sevgili Koç burcu. Burada şöyle bir durum var. Kendine ikinci bir gelir kapısı oluşturmak için bir girişimde bulunduğunu gösteriyor. Daha önce denemediğin yepyeni bir alan, yepyeni bir şey olabilir. Burada bir şeyler tam olarak tam böyle acemi şansı yakaladım derken bir şeyler tam olarak istediğin gibi gitmemiş olabilir. Yeni bir iş, yeni bir sorumluluk, bilmediğin bir alanda, bilmediğin bir pozisyonda, bilmediğin bir kariyer planı da olabilir pek çoğunuz için arkadaşlar. Bir alandan bahsediyor. Şimdi burada yükseliş durumları var. Fakat geçtiğimiz bu böyle daha çok Ekim ayının 5'i gibi 9 gün öncesinde, yine 5 gün öncesinde sanki böyle tam olarak bir şeyler istediğin gibi gitmemiş gibi 10 ve 9 gün öncesini çok daha baskılı bir şekilde verdi arkadaşlar. 5 ila 6 işte Ekim ayının 5'i 6'sı gibi. 5 gün öncesinde, 10 gün öncesinde, 9 gün öncesinde. Tam böyle evet turnayı gözünden vurdun deyip de istediğin yükselişi yakalayamamışsın ya da istediğin adımı tam olarak atamamışsın. Burada aile engelleri, aile sorumlulukları, aile içerisinde halledilmesi gereken konular, aynı anda birkaç işi birden yapmak istemek, onu yetiştirmeye çalışmak, ötekini yetiştirmeye çalışmak, böyle bir telaşı içerisinde bulunduğunu da gösteriyor. Ve burada gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşamışsın. Kira ödemeleri, parasal zorluklar, hatta arkadaşlar bazılarınız temel ihtiyaçlarınızı bile karşılayamamış olabilirsiniz. Huzurunun kaçmasından bahsediyor. Bak, kılıç dokuzlusu. Gerçekten geceleri uyuyamadığını, huzurunun kaçtığını gösteriyor sevgili Koç burcu. Şimdi burada sen iki seçenek arasında kalacaksın. Ama öncesinde sanki bir şeyleri isyan ettiğini görüyorum. Yani benim alacağım var, alamıyorum. Alman gereken primler, alman gereken ödemeler, bir hak talebim var. Bir hak talebim var. Bununla ilgili bazı planlamalar yapacağını ve yaptığını gösteriyor. Önümüzdeki 5 günlük süre içerisinde de 6 günlük süre içerisinde de 5, 6, 7 diyelim arkadaşlar. Bunu yapacağını, yani yeni bir planlama içerisinde bulunacaksın. Bazılarınızda hakkını almak için, bazılarınızda mahkemelik durumlar var. Dava konuları, icralık konular var. Burada şans senden yana olacak diyor. Özellikle parasal konularla ilgili gerçekten eline büyük paraların geçebileceğini, alman gereken haklar varsa bunları alabileceğini ve artık şimdi burada diyor ki tekrar eden döngülerden çıkıyorsun. Tekrar eden döngülerden çıkıyorsun ve burada dünyevi olarak bir tamamlanma var. Seni bekleyen gerçekten büyük bir başarı, büyük bir para var sevgili Koç burcu, ancak bazı tuzaklara dikkat etmen gerekiyor. Bazılarınız için Akrep burcu olabilir ya da Akrep burcunun kötü tarafını, gölge tarafını çalıştıran kişilerden zarar görebileceğini söylüyor. Burada senin parana göz koyan, gücüne göz koyan, senin üzerinde egosal baskı kurmak isteyen, yüzüne gülüp sana minnoş minnoş davranıp da arkandan her türlü, Akrebin gölge tarafını biliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle çok muhteşem yemek hazırlayıp da içine zehir koyabilir. Her burcun gölge tarafı vardır. Koçun da gölge tarafı vardır. Böyle sana zehrini akıtmak isteyen insanlara dikkat et diyor. Fakat bunlar gerçekleştirmek isteyecekleri girişimde çok başarılı olamayacaklar gibi. Hatta senin hayatından yağ gibi böyle akıp gidecekler gibi bir durum var. Sen burada o kadar çok dik duruşlusun ve burada beklenmedik bir para girişi var. Şans senden yana sevgili Koç burcu. Davalık konuların varsa, mahkemelik konuların varsa, hakkımı arıyorum dediğin konular varsa burada şans senden yana. Davayı kazanabilirsin. Beklediğin paralar sana gelebilir ve hatta yeni iş fırsatları,
farklı alanlardan gelebilecek olan tekliflerden bahsediyor ve burada senin bakın yani asa altılısı, burada senin yaratıcılığın üst noktada olacak. Fakat bu önümüzdeki yine arkadaşlar 5-6 gün, 9-10 gün birazcık riskli. Bir anda böyle bir şeyler sonlanabilir. Bir şeyler bitebilir fakat bu sonlanan biten şeylerin ben tamamıyla senin hayrına olabileceğini söylüyorum. Çünkü kılıç onlusu, bak, kıyamet, büyücü. Evet, yani kesinlikle burada da zaten bir koç enerjisi vardır arkadaşlar. Numerolojide birde de aynı şekilde koç enerjisi vardır. Burada bak, bu 10 gün 9 gün çok önemli olacak senin için. Ekim ayının 18'inde bu video yayınlanacak. Aksilik çıkmazsa inşallah. İşte 28'i ila 29'u arası diyelim. Ciddi bir farkındalık var. Şimdi diyor ki öncelikle tekrar eden döngülerden artık çıkıyorsun. Sende tavır olarak, hal olarak pek çok konuyla ilgili ciddi bir değişim dönüşüm var. Aile içerisinde halledilmesi gereken konular, seni huzursuz eden, uykularını bölen konular ve hakkının yendiği konular ile ilgili ciddi bir fark ediş, bir uyanış var. Ani bitişlerden bahsediyor. Fakat farkındaysan sende hep bir zafer var. Hep bir zafer, hep bir başarı, gücünü toplamak, gücünü göstermek, potansiyelini açığa çıkartmak. Olayla burada farkındalığın o kadar çok artacak ki önemli bir uyanış içerisinde olabileceğini, kendi gücünü toplayabileceğini, o koç enerjisini düşünün arkadaşlar. Başlangıç enerjisini üzerinde taşıyabileceğini, yaratıcılığının zirveye ulaşabileceğini gösteriyor. Fakat bu özellikle önümüzdeki 6 günlük süreç, bak Esra dedik yani 5, 6 ve 9, 10 gün dedim ya arkadaşlar. Ekstra bir dikkat et, neden? Burada bazı zorluklardan bahsediyor. Şimdi çok güzel bir söz var ya, su uyur düşman uyumaz. Bazı ortaklıklar bozulabilir. Bazı anlaşmazlıklar bozulabilir. Aile içerisinden bazılarına, bazı kişilere hani ne yaptıysam yapayım, bu akıllanmıyor dediğin kişilere özellikle. Buralarla ilgili bu kişilerle yol ayrımına doğru gidebilirsin. Tamam mı? İş yerinde tartışmalar çıkabilir. Kendini yalnız hissetme olasılığın çok yüksek. Bunlara karşı birazcık tedbirli ol. Fakat burada ne olursa olsun olayların üstesinden gelebileceğini gösteriyor sevgili Koç burcu. Burada senin her türlü eline geçecek olan paralar var. Ofisini değiştirebilirsin, evini değiştirebilirsin, kendine lüks harcamalar yapabilirsin. İşte bahçene, balkonuna böyle çiçekler, böcekler alabilirsin. Kendi konforunu oluşturma ile ilgili güzel girişimlerde de bulunabilirsin. Bunun dışında çok yoğun bir çalışma temposundan, aşka değineceğim arkadaşlar. Çok yoğun ve sıkı bir çalışma temposundan bahsediyor. Hani ne kadar zorluk olursa olsun olayların üstesinden zaten geleceksin. Az önce söylemiştim ya, su uyur düşman uyumaz. Bunu sen zaten fark ediyorsun Koç burcu. Yoğun bir çalışma temposu üzerinde olacaksın. Hani böyle bütün sorumluluklar sanki senin üzerindeymiş gibi. Angarya işlerle seni uğraşmak zorunda kalabilirsin. Çok böyle uzun saatler, evet ben bunu halledeceğim, bunun üstesinden geleceğim, bunu yapacağım deyip de çok uzun saatler çalışma temposu içerisine kendini sokabilirsin. Fakat burada bir kilit var. Alman gereken sorumluluğun dışında fazla yükler almamaya dikkat et. Çünkü burada stresli bir tempodan bahsediyor arkadaşlar. Hani böyle kendine bile vakit ayıramayabilirsin. Bu da sende sağlık olarak bir şeylerin tetiklenmesine sebep olabilir. Aşk hayatına zaman ayıramayabilirsin, özel hayatına zaman ayıramayabilirsin. Burada birileri de seni kızdırmış aynı zamanda. Baş bölgesiyle ilgili rahatsızlıklara dikkat et. El, bilek, kaslar, özellikle kas kemik rahatsızlıklarına, bel rahatsızlıklarına, boyun rahatsızlıklarına dikkat et. Sırt bölgesiyle ilgili yaşayabileceğin sağlık konularına, fıtık gibi mesela, bunlara dikkat et. Özellikle oturarak çalışıyorsan ya da eğilerek çalışıyorsan, yazma ile çizme ile ilgili, her mesleğin ne olursa olsun hiç fark etmez sevgili Koç burcu. Bu tarz sağlık konularına dikkat et. Bir de bir yorgunluk, uyuyamamak, uyku düzeninde dengesizlik, bunlara karşı dikkat et. Topraklanmak, su kenarında vakit geçirmek, çıplak ayakla toprağa basmak, sana iyi gelebilecek aktivitelerde bulunmak oldukça sağlıklı olacaktır senin için. Günün sonunda güç sende dedik, para sende dedik, olayların üstesinden geleceğini söyledik. Agresif olmamaya, tartışmacı enerjiler içerisinde bulunmamaya dikkat et. Koç burcu, keşiş ve kupa kraliçesi. Sen zaten özellikle bu Ekim ayının geri kalan kısmında 12 gün falan kaldı yani arkadaşlar.
Hissel olarak rüya yoluyla da o kadar çok işaretler alabilirsin ki kim sana ne yaptı. Ama tabii hani bilinçaltıyla o mesaj, o çok hassas bir konu. Doğru mesajları alabilmek için sadece rüya yoluyla değil. Evren zaten sürekli bizimle konuşur. Allah bizimle sürekli konuşur arkadaşlar. Ne dersen desen sevgili Koç burcu. Bu mesajları doğru alabilmek için gerçekten doğru ve temiz enerjilerde olmak çok önemli. Bunun yine altını çok çizelim arkadaşlar. Yani haberci rüyalar vardır, bilinçaltı rüyaları vardır. Bunlar da hep dallarına ayrılır. O yüzden o mesajları doğru almak çok önemli. Mesela sen aşırı yoğun kaygı, kuruntu, vesvese içindeysen sana iyiliği dokunabilecek biri hakkında kötü bir rüya da görebilirsin. Anlatabiliyor muyum? O hassasiyeti iyi korumak lazım. O yüzden her şeyden önce kendi enerji dengeni çok iyi koruman gerekiyor Koç burcu. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Aşk hayatıyla ilgili sanki böyle senin için yanıp tutuşan biri var sevgili Koç burcu. Su ve ateş gruplarını aldım arkadaşlar. Aslan burcu var. Bak şimdi. Aslan var, Yay var, senin gibi Koç enerjisinde biri var. Balık, Akrep burçlarını aldım ve Terazi burcunu aldım. Diğer burçlardan da olabilir ama bu hani birazcık yön gösterebilmesi için söylüyorum. Böyle sana sanki senden büyülenmiş gibi, bakar mısın? Büyülenmiş gibi. Hani her attığı adımda seni düşünen, senin hayalini kuran, senden çok etkilenen birinin varlığından bahsediyor. Ama sen bu kişiyi çok fazla olgun bulmuyorsun gibi. Hani böyle çok böyle sorumluluk almayı bilmeyen toy enerjilerde görüyorsun gibi. Burada şöyle bir durum var. Sen bak, biri senden çok etkileniyor. Hatta birileri sevgili Koç burcu senden çok etkileniyor. Etkilenmemek mümkün mü arkadaşlar? Koç enerjisi yani. Gel de etkilenme. Çok etkileniyor sanki. Sen de birilerinden çok etkileniyorsun. Burada aşkla yoğun bir tutku var aslında. Ama burada sen öyle bir karar alıyorsun ki ben artık maddi manevi kimsenin yükünü kaldırmak istemiyorum diyorsun. Gerçekten bana doymuş, aklı başında, aklı selim, aklı başında, ne istediğini bilen, ayakları yere sağlam basan birini hayatında istiyorum diyorsun Koç burcu. Bu çok güzel bir şey. Burada geçmişte seni aşk hayatınla ilgili yarı yolda bırakmış. Bakın burçları söyledim ama olmak zorunda değil. Yarı yolda bırakmış. Sana gizli kapaklı bir şekilde, yani böyle açık ve net bir şekilde sana kendisini göstermemiş, duygularını göstermemiş birinden bir adım gelebilir. Ve burada sana birazcık isyan edebilir, çemkirebilir. Hani niye beni istemedin? Niye böyle bir şey oldu? Burada karşılıklı aslında bir söylem var arkadaşlar ya. Birileriyle sen bir yüzleşme yaşıyorsun. Evet kesinlikle burada bir yüzleşme var. Hatta karşılıklı olarak, yani sen diyorsun ki sen aslında bana bunu yaptın. O diyor ki aslında şöyle oldu, yanlış anladın. Sen diyorsun sen beni yanlış anladın, o diyor ben seni yanlış anladım gibi. Burada bir barışma var. Sen ne olursa olsun karşı tarafı affediyorsun. Affetme enerjisindesin. Bunun dışında yeni teklifler olabilir. Özellikle yalnızlar için. Tekliflere açık ol diyor sevgili Koç burcu. Ciddi bir ilişkiyle birlikte yeni ve temiz sayfalara yelken açabilirsin. Fakat burada önümüzdeki ilk 9 gün arkadaşlar, 5 gün ve 6 gün, 6 gün özellikle böyle bir tartışma, bir kavga, bir yüzleşme, özellikle geçmişte yarım bıraktığım bir ilişkiyle ilgili bir izlenim aldım açıkçası. Bir gerginlik olabilir ama sen şunu fark edeceksin. Ya senin enerjin, potansiyelin o kadar çok yüksek ki ne aşk hayatın olsun ne etrafın olsun. Artık böyle olaylardan eskisi kadar etkilenmiyorsun. Yani diyorsun ki çok da tın yani. Hiç umrunda değil. Ne olacaksa olsun diyorsun. Bak bitecekse bitsin, kopacaksa kopsun. Bundan sonra ben gerçekten kaliteli bir yaşam istiyorum dediğim bir durum var. Ve burada şimdi keşiş kartıyla birlikte sanki böyle sen hayatında birini istiyorsun, özellikle yalnızlar için. Partneri olanlar için de geçerli. Evet güzel bir ilişki var, tutku var falan ama sen daha çok böyle yalnız kalmak, içe kapanayım. Bak ilk 9 gün yalnız olayım, içe kapanayım, kendimi dinleyeyim, yalnızken daha huzurluyum dediğim böyle birazcık izole olabileceğim bir süreç olacak. İlk 9 gün aşk hayatınla ilgili. 6 gün daha baskın. Ben yine 9'a yaydım arkadaşlar. Böyle birazcık hani kendi gücümü toplamak istiyorum, kendimi fark etmek istiyorum, kendimle aşk yaşamak istiyorum dediğim bir durum var ya Koç burcu. Böyle bir enerji var. Kendi gücünü fark edeceksin aşk hayatınla ilgili de. Burada aşk hayatınla ilgili senden özür dilemesi gerektiği haldeki özürler gelecek. Bir taraftan da seni suçlayan enerjiler de var.
Hani ilişki bitti, senin yüzünden bitti. Sen bunu yapmadın, bu yüzden biz böyle olduk. İşte sen ilişkimizin arkasında durmadın, bu yüzden böyle oldu. Sen bana işte bunu yaptın, bu yüzden biz ayrıldık gibi suçlamalar olabilir. Burada zaten bana akan enerji ne biliyor musun? Sanki ilişkinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sen yüklenmiş gibisin. Ama karşında nankörler de var. Biraz ben seni suçlayan enerjiler de aldım ama günün sonunda arkadaşlar sen doğru partneri bulup evlilik, sözlülük, sözlenme, nişanlanma gibi durumlarına imzanı atacaksın gibi. Çünkü hem kalben hem ruhen hem aklen doğru olanı biliyorsun. Yani senin aşk hayatınla ilgili içsel olarak bir bilgeleşme sürecin de var. Hani burada zaten sana verilen mesaj da ne biliyor musun? Hani her şeyi bir oluruna bırak. Eskiyi geride bırak. Yeniye kapı aç. Böyle bir enerji var yani. Rahatlığa geçmen gerekiyor diyor sevgili Koç burcu. Bakalım buradan hangi enerjiler gelecek diyelim. Koç burcu arkadaşım için akacak olan mesajlar nelerdir diyorum. Aldım. Telefon, arkadaşlar telefon geliyor. Birinden bir haber gelecek, bir mesaj gelecek sevgili Koç burcu. Hatta dinledikten sonra bile gelebilir. Bu tarz yorumları çok alıyorum arkadaşlar. Yani videoyu kapattım, telefon geldi. Videoyu kapattım, şu oldu gibi. Videoyu dinlerken bu oldu gibi. Mesajını bekliyorum sevgili Koç burcu. Haberleşme, bu arada buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. 100.000 olduğumuzda çekiliş hediye edeceğim arkadaşlar. Abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Bazılarınız da unutuyorsunuz sevgili Koç burcu. Hemen bir tık abone olmak ücretsiz biliyorsunuz arkadaşlar. Haberleşme, iletişime geçme isteği, konuşma ihtiyacı diyor. Ay kıyamam. Kimmiş acaba bu? Ama senin de bir taraftan sanki böyle birilerine dert dökme isteğin de var gibi. Hani böyle koçun o güçlü tarafı vardır ya arkadaşlar. Çok güzel bir söz var ya, kan kustum kızılcık şerbeti içtim. İnşallah doğru söylemişimdir. Koçta öyle bir şey vardır yani. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar sevgili Koç burcu. Bu enerji sana verilecek diyor. Ve aslan, kendine güvenmek, güç ve cesaret, olayları yönetmek. Zaten bunu söylemiştik. Kendine olan gücün, cesaretin oldukça artacak demiştik sevgili Koç burcu. Her şey güzel, kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Kış aylarına girdik arkadaşlar. Sokak hayvanlarını ve kimsesiz çocukları unutmayalım. Bence her zaman söylediğim gibi yardımın en masum tarafı, yani yardım etmenin en masum tarafı onlar. Sen zaten yapıyorsundur sevgili Koç burcu. Görüşmek üzere, hoşça kal.